Merhabalar, bu videoda atölye kurmak isteyenler ve hobi işleriyle uğraşan arkadaşlar için atölyemi tanıtacağım hem de bu işte kullanılan elektrikli ve elektriksiz olan aletleri tanıtacağım. Faydalı ve zorlu bir video olacak ve uzun olacak muhtemelen. Herkese iyi seyirler. Ben ahşap hobisi ile yaklaşık 10 yıldır uğraşıyorum. Bir dönem ufak bir arada vermişliğim var. Müthiş keyifli bir uğraştır. Zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Ahşabın kokusundan tutun da malzemeyi işleyip ortaya çıkarttığınız işi kademe kademe görmenin bile hazzı bir başkadır. Sen ne yapmak istiyorsun? Tabii ki tam olarak bilemem ben ama bu video 3 aşağı 5 yukarı bir çerçeve çizecektir. Bu işin dipsiz bir kuyu olduğunu belirtmek isterim. Alacağınız takımların asla sonu gelmiyor. Bütçeyi ayarlamak ve kafanda ne iş yapacağını ayarlamak önemlidir. Tabii ki gönül isterdi bir şeye gittiğin zaman işte ver şu komple takımı, ver testereyi, ver onu, ver bunu, al ödüyorum atölyeme götürüyorum demek güzel olurdu. Ama maalesef genelde böyle olmuyor işler. Amerika'da değiliz. Evler müstakil değil genelde. İşte her evin altında bir garaj, atölye yapacak bir yer yok. Kapıda 2 tane araba yok. Orada bu işin patlamasının bence sebebi yatay mimari. Biz ne yapacağız? Genelde kervanı yolda düzeceğiz arkadaşlar. Atölyede senin yapmak istediklerine göre zaman içinde şekillenecektir. Mesela ben de çok ihtiyaç duymadım bugüne kadar ama mesela ahşap tornam yok. Yani bir şeyleri yuvarlatmaya çok ilgi duymuş olsaydım atölyede ona göre şekillenip giderdi. Şu konuda korkmayın. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. İlk tezgah Testerem Makita'ydı ve bunu yıllar önce 1000 lira civarına almıştım ve makineyi değiştireceğim zaman da DeWalt 7000 lira civarındaydı. Bense Makita'yı o kadar kullanmama rağmen 6000 liraya satmıştım. Yani işler dolar üstünden dönüyor. Düzgün bir temiz bir şekilde kullanırsanız ileride satabilirsiniz de böyle de düşünebilirsiniz. Demek istediğim makineyi düzgün bir şekilde kullanırsanız paranız boşa gitmiş olmaz. Evet, işim gereği mobilya fabrikalarına da ben çok fazla girip çıkıyorum. Ne aletler ne ekipmanlar, böyle gidiyorsun aman Allah'ım diyorsun ama burada yapacağınız işler çok daha güzel çıkacaktır. Neden mi? Burada standart bir şey üretmiyorsun. Bence altının çizilmesi gereken şey bu. Bu da seni oldukça ustalaştıracaktır. Sürekli rolün değişiyor işte. Sürekli rolün değişiyor ve bu da monotonluğun önüne geçiyor. Diğer yandan bakıyorsun fabrikadaki ustaya bir konuda acayip derecede uzmanlaşmış ki zaten bu yüzden hani usta diyoruz, biz amatör kalıyoruz. Burada amatör olarak tasarımcı da oluyorsun, boyacı da oluyorsun, temizlikçi de oluyorsun, çakımcı da oluyorsun. Kısaca keyfinden yenmiyor diyebilirim. Şimdi başlayalım videoya. Ahşap hobi işinde sıralamayı şu şekilde yapabiliriz. İlk adım yapılacak işin seçimi, bir sonraki ahşabın ve yan malzemelerin seçimi ve temini, sonrasında nakliye, ahşabın kesilmesi, şekillendirme, birleştirme, yüzey işlemi, zımparalama ve bundan sonra da bir ara temizlik tavsiye ediyorum. Bir sonraki adım boyama ve daha sonrasında varsa yapılacaksa montaj. İş bitiminde de atölyede genel bir temizlik yapıp atölyeyi resetleyelim diye de bir öneride bulunayım. Evet, aletler kısmına geçiyorum ve öncelikli olarak elektrikli aletlerden bahsedeceğim. Anlatırken de şu soruyu sürekli kendime soracağım. Bu ne işe yarıyor ve neden gerekli? Peki ben nasıl kullanıyorum bu aleti? Sıralamaya almayalım ama atölyede bence en önemli şeylerden birisi müzik, birisi kahve veya çaydır. Genelde buraya kafa dağıtmak, bir şeyler üretmek için geliyoruz. Sevdiğin sanatçının bir şarkısını çalarsın, o işe de kaptırırsın kendini, mis gibi gider. Aman diyeyim, alkollüyken bu işi sakın yapmayın. Alkolünü al, başka bir yerde al. Rehavetle, kafa güzelken bu iş yapılmaz. Şimdi tezgah testereyle başlayalım. Bu makine neden gerekli? Kesim anlamında hemen her işimizi görüyor. Enlemesine olsun, boylamasına olsun, işte açılı kesimi olsun, ahşaba kanal açma işi olsun ki bir de bu makine aparatlar ekleyerek çok değişik işlerde kullanabiliyoruz. Aparat konusunda ilk Ceralino'nun kanalında izlemiştim ve yani böyle hani vay lan falan olmuştum. Bu makine planya ve kalınlık makinesi ile de üçlü bir ekip olarak düşünmekte fayda var. Diğerleri işin içine girince çok daha temiz işler çıkıyor. Tabii makine seçimi size kalmış. Gönül ister bir sağ stop olsun ama işte olanları da görüyoruz internette. Alırken makinenin gücü, tezgahın genişliği, işte makinede kullanılan malzeme, testerenin dalma derinliği, enlemesine kesme derinliği, açılı kesebilme gibi faktörlere bakmanızda fayda var. YouTube'daki inceleme videoları da gerçekten bulunmaz bir kaynak bence bu konuda. İlk aldığım tezgah testere Makita markaydı. Güzel bir testereydi. Daha genişti. Şurada kayar bir paneli vardı. Ancak dayama kolunun esnemesi, işte yarma çubuğunun ergonomik olmayışı, asansör kolunu çevirdiğim zaman işte içerideki cıvatanın arada sıkışması yani beni epey uyuz etmişti. Ondan dolayı o makineyi sattım ve buna bir geçiş yaptım. Şunu da söyleyeyim. O asansör kolu sayesinde işte Fikret Rakıcı'yla olsun, Sanatım Ahşap kanalı Mustafa abiyle olsun
tanışmış olduk. Tezgah testerelerinin kullanımı ve güvenliği ile alakalı çektiğim bir video da var. Ona da bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi hemen hızlıca Planya'ya geçelim. Belki de en önemli makinelerden birisi de bu. Neden önemli ve neden gerekli bu makina? Ahşap işlemeye başlarken düzgün bir yüzey elde etmemiz gerekiyor ve ilk düzgün yüzeyi bu makine sayesinde alıyoruz. Bunu şöyle anlatayım. Birinci düzgün yüzeyi elde ettim. İkinciye geçiş yapacağım. Üçüncüye geçiş yapacağım. Dördüncüye geçiş yapacağım ve bunların hepsi birbirine paralel ve 90 derecelik bir açı yapacak ki düzgün iş çıkartalım bundan sonrasında. Bunun için önce birinci kenarı Planya'dan geçirdim ve düzledim. İkinci kenarımın buraya dik olmasını istiyorum. Bunun için düzgün olan kenarı getirdim, dayamaya yasladım. Planya'dan geçirdiğim zaman birinci yüzey ikinci yüzeye dik olmuş oluyor. Bundan sonraki adımda alttaki düz olan yüzeyime üsttekinin paralel olmasını istiyorum. Burada da kalınlık makinesi devreye giriyor. Bu makinede kalınlık da var ama ben bunu kullanmıyorum. Kalınlık kısmını bu tarafta anlatacağım. Kalınlığın amacı şu: düzlemsel olan yüzeye üst tarafında paralel ve aynı eşit uzaklıkta olmasını sağlamak. Yani alt yüzey neyse üst yüzeyde o olacak şekilde çıkartmak. Üçüncü basamakta da kalınlık makinesinde bu işlemi hallettikten sonra geriye kalıyor tek bir yüzey. Bunu da tezgah testereden faydalanarak yapıyoruz. Düzlemiş olduğumuz ikinci adımdaki kenarı dayamaya yaslayıp testereden geçirdiğimiz zaman o buradan dümdüz bir şekilde bu tarafa paralel olacak şekilde almış olduk. Sonuç olarak ne elde ettik? Her tarafı birbirine 90 derece olacak bir parça elde etmiş oluyoruz. Bu makinenin de bütün temel amacı budur. Bu da aynı şekilde tehlikeli bir makinedir. Yani hiç şakası yoktur. Koruma şeylerini kesinlikle kullanmanız gerekir. Makine almaya niyetiniz olduğu zaman merdanenin uzunluğu, tezgahın genişliği, motorun gücü ve malzemenin yapısı düşünmeniz gereken şeyler bence. Bu marka için de şunu diyeyim, fiyat performans ürünüdür. Motoru biraz güçsüz kalıyor ama ben bu makinede palet tahtalarıyla çalıştığım için çok bir sıkıntı da çekmiyorum. Palet tahtalarıyla çalışırken şuna özen gösterin: çivi kesinlikle kalmasın üzerinde. Çivi Planya'nın düşmanıdır. Şimdi geçelim kalınlık makinesine. Neden kalınlık makinesi gereklidir ve ne işe yarar diyelim. Az önce dediğimiz gibi düz bir parçanın diğer yüzünü de aynı hale getirmek için tasarlanmış bir makinedir. Ben DeWalt'u kullanıyorum. Motoru bunun epey güçlü. Hani ufak tefek eksiklikleri var mı? Var ama gene de makineden memnunum. Çalıştığı zaman inanılmaz bir talaş çıkartıyor. Hatta çıkartıyor demek yanlış olur. Bayağı kusuyor gibi. Bundan dolayı da toz emme sistemine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu makinede egzoz arka tarafta kalıyor. Aslında makinenin yönü bu tarafa olması lazım da ben bu taraf daha düzüne geldiği için burada çalıştırıyorum. Yüksekliği kol yardımıyla yapıyoruz. Parçayı istediğimiz yüksekliğe getirdiğimizde ben genelde parçadan 1 milimetre alabilecek şekilde yapmaya çalışıyorum. Makineye çok yüklenmemek adına. Yoksa bu makine 3 milimetreye kadar talaş kaldırabiliyor. Yani örnek veriyorum, 2 milimetre talaş kaldırmam gerekiyorsa 2 seferde bu işlemi gerçekleştirerek makineyi yormamış oluyorum. Şuradaki kol makineyi kilitlemek için. Bunu kapattıktan sonra burayı çeviremiyorsunuz. Bu şekilde makineden geçirmenizi tavsiye ediyorlar. Eğer bu açık bir şekilde geçirirseniz içerideki civatalara zarar verebileceğinizi duymuştum. Özellikle palet tahtası falan geçirdiğimizde içindeki merdaneler bir süre sonra tutukluk yapmaya başlıyor. Yani parça geçerken arkadaşlar geçme duruyor. Merdane boşa dönmüş oluyor. Parça bu şekilde kalıyor. Ya ittirmeniz gerekiyor ya da arka taraftan parçayı çekerek çıkartmanız gerekiyor. Bunun önüne geçmek için ne yapıyorum? Makineyi arada sırada bir mazot yardımıyla siliyorum. Merdaneleri de silerek bu takılma işinin önüne geçebiliyorsunuz. Gene aynı şekilde çivili tahta, aman diyeyim, makinenin bıçağına büyük zarar verirsiniz. Şimdi hazır bu konuya da girmişken bundan da bahsedeyim. Metal dedektörü de kullanıyorum ben. Şöyle, eğer içinde çivi varsa şu şekilde ötüyor. Ama bazen es de geçebiliyor. Bunu yaptıktan sonra da gene şöyle bir bız yardımıyla içinde herhangi bir çivi parçası var mı yok mu hissetmeye çalışıyor. Gene bunu da yapmamıza rağmen çok küçük metal parçaları içeride kalabiliyor arkadaşlar. Bıçaklara da ister istemez bir miktar zarar vermiş oluyoruz. Kalınlık makinesiyle ilgili son olarak söyleyeceğim bir şey var. Bu makine Planya gibi kullanılabiliyor mu diye sorarsanız
Evet arkadaşlar, bununla ilgili videolarda bulabilirsiniz. Bu makine planya şeklinde de kullanılabiliyor. Büyük olan ve düz olan bir sunta parçası ya da MDF'nin üzerine düz olmayan parçayı koyuyorlar arkadaşlar. Ve bu parçayı sıcak silikonla yanlardan alttaki parçaya sabitliyorlar. Ve üst tarafı en alt kenara uydurarak işlemi yapıyor. Yani üst kenarı dümdüz bir hale getirdi. Şimdi ben artık bu düz kenarın alt kenara paralel olduğunu biliyorum. Bundan sonra söktüm. İşte sıcak silikonları temizledim. Bu parçayı aldım. Diğer yüzeyini de makineden geçirdiğim zaman bu makineyi planya gibi kullanmış olabiliyorum. Ama hani şöyle bir handikapı var. Bunu denedim ben. Hani inanılmaz bir vakit yiyor. Böyle de bir sıkıntı var. Yani öbür makina benim işimi çok çok hızlandırmış oluyor diyebilirim. Evet, tekrardan kalınlık, planya, tezgah testere. Üçü birbirine yakın akraba, birlikte çalışan bir ekip olarak düşünmeliyiz. Evet, bundan sonraki durağımız dekopaj testere. Dekopaj testere neden gerekli ve ne işe yarıyor? Ahşabı bir kılavuz yardımı ile düzlemsel kesmek için veyahut da kavisli kesmeniz gereken yerlerde çok işlevsel bir makinedir. Montaj anında yanımızdan ayırmayacağımız bir makine. Hani örnek verelim, bir yere mesela raf asacağız ve su borusu geçiyor duvardan. Su borusunu mecburen hemen bu makinayla alıp burayı çürüterek yok etmemiz gerekiyor. Bunun için şart diyebilirim. Uç olarak da şöyle diyebilirim. İşte şu ikisi de aynı işlevi yapıyor. Şu daha uzun bir uç, şu daha kısa bir uç. Bunlar da kaba kesim oluyor. Daha ince kesimde oluyor. Mesela şu uç alüminyum için bir uç. İşte metal kesebiliyorsunuz. Hani yelpazesi çok çok geniş olan bir makine. Hatta şöyle bir özelliği de var. Şuradaki vidaları gevşetirseniz tabanı yatırabiliyorsunuz ve açılı kesimler yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir örnek kesim yapmış olalım. Testere keserken yukarıya doğru çıktığı için arkadaşlar kesme işlemini yukarıya doğru çıkarken yapıyor. Bu lamine kaplamalı malzemelerde çıkarken kestiği için üst yüzeyde çatlamalar yapabiliyor. Şöyle çevireyim. Arka yüzey çok daha temiz çıkıyor. Yani şöyle diyelim, dışarıdan görünecek parçayı keserken alt tarafa getirirseniz bu işin önüne geçebilirsiniz. Bu bir. Kesmeden önce buraya bir sarı bant yapıştırıp kesme işlemini yaparsanız şuradaki çatlağın daha az olduğunu göreceksiniz. Son olarak da dekopaj testlerinizde şöyle bir tezgah yapabilirsiniz. İnternette görmüşsünüzdür muhtemelen. Dekopaj altta sabit olur. Testere yukarıya doğru inip çıkarken siz parçanızı götürerek burada kesebilirsiniz. Hani ben bunu kullanmıyorum. Hani bir kere çok fazla titreşim yapıyor. Hani çok iyi bağlamanız gerekiyor. Ayrıca hani testerelerde olduğundan dolayı buna bir ihtiyaç duymuyorum. Bir sonraki alet elektrikli el planyası. Ahşap yüzeylerin düzleştirilmesi için kullanılıyor ve Drende'nin normal el rendesinin yaptığı işi çok daha hızlı bir şekilde yapıyor. Basit, eni dar olan parçalarda işlem yapmak için çok çok etkili bir alet. Aynı zamanda şuradaki oluğu kullanarak köşe kırma işlemi de yapabiliyoruz. İlk başlangıçta tabii ki hatayla başlıyoruz işe. Bir süre sonra birkaç yanlış parça çıkarttıktan sonra elimiz alışıyor. Şöyle diyeyim, ben de bu makinenin kullanımını Selçuk Ay'ın kanalını izleyerek öğrenmiştim. Yani ona da buradan çok çok selamlar diyeyim. Makineyi masaya koyduğunuz zaman bıçağın masaya değmemesi için çoğu modelde şöyle bir mandal oluyor. Gene de koyarken dikkatli olun. Çalışır vaziyette bazen koyuyoruz. Mandal öne doğru gidebiliyor ve masaya zarar verebiliyoruz. Masamda da birkaç tane iz var hatta. Gene aynı şekilde ahşapta çivi olmamasına çok çok dikkat edin. Çivi planyanın düşmanı. Son olarak buradaki topuzdan da kaç milimetre dalacağını ayarlıyoruz. Buradaki topuzun görevi şuradaki plakayı aşağı yukarıya oynatmak arkadaşlar. Bu oynayınca buranın dalacağı ölçüyü ayarlayabiliyoruz. Ve bir de talaşı sağdan veyahut da soldan atması için şurada bir mandalı var. Başarılı, güçlü alet. Atölyede hani olursa iyi olur diyebilirim. Evet, şimdi geçelim daire testereye. Evet, daire testere enli parçaların atölyede veya montaj sırasında düz olarak veya açılı bir şekilde kesilmesini sağlıyor. Bu makinelerin haricinde düzgün kesebilmek için kayıtlar da satılıyor ki çok güzel oluyor böyle kullanınca, bende yok. Temel olarak dekopajla mantığı aynı ama tabii ki daha güçlü, daha hızlı ve daha çabaksız bir şekilde çıkartıyor parçaları. Dekopaja göre eksisinde bunda sağa sola doğru kavis veremiyorsunuz. Şuradaki mandalı gevşeterek tepsisine de
açılı kesim için ayar vermiş oluyorsunuz. Düzgün bir kesim için şu kılavuzu da kullanabilirsiniz. Ama hani kaç kere kullandın dersen hiç kullanmadım. Şeyde duruyor, kutuda duruyor. Ben uzun keseceğim yerlerde şöyle bir şablon kullanmaya çalışıyorum. Çünkü şuranın düzlüğünden faydalanıyorum. Bunu parçanın üstüne koyuyorum. İşkenceyle sıkıyorum. Ölçüsüne göre testerenin de şu kenarını buradan kaydırarak kesim işlemini tamamlıyorum. Çok olmazsa olmaz bir makinede değil bence ama tabii ki hani atölyede olmasında her zaman fayda var. Evet, gelelim gönye testereye. Neden gerekli ve ne işe yarıyor? Ahşabın baş kısmını dikey veyahut da açılı bir şekilde kesmemize yarıyor. Çok iş bitirici bir makine. Bence olmazsa olmazlardan birisi. Yani şöyle diyeyim, 3 metrelik kalası tezgah testerede kesmek için hani dengede tutması zor bir iş. Yani tezgah testerinizin yana doğru uzun olması gerekir. Ama bunun amacı zaten bu, yani çok uzun parçaların başlarını düzgünce, kısa parçaya da kesiyor tabii ki de. Hani uzun parçada da zorlanmadan kesiyorsunuz. Açıyı da gayet düzgün bir şekilde çıkartıyor. Bu bendeki sadece aşağı yukarı hareket ederken bir de bunların pistonlu modelleri de var. Onun farkı ne oluyor? Piston ileriye doğru, geriye doğru gidebildiği için şuradaki kesme mesafesi çok daha uzayabiliyor. Bu bir. İkincisi, makineyi indirdiğinizde arkada bir vida oluyor. O yani daha fazla inmiyor makineniz. İndirdiğiniz yerde kalıyor. Bu şekilde ileriye gittiniz. İşte parçayı biraz ittirdiniz. Bir daha ileri gittiniz. Parçayı biraz daha ittiniz, ileri gittiniz. Yani bu şekilde bir kanal oluşturmuş oluyorsunuz o tip makinelerde. Hani keşke diyorum zamanında bunu alacağıma onu alsaymışım. Ama hani kötü bir makine ama hayır, gayet bu da başarılı. Son olarak da bu makinenin şöyle bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Açılı kesimlerde mesela 45'e otomatik alıyor. Çevirdim, bakın 30'da otomatik durdu. 22.5'da otomatik durdu. 15'te otomatik durdu. 0'da otomatik durdu. Otomatik durmasını istemediğim durumlarda ise getirdiğim yerde şu kolu sıkarak makinenin sağa sola oynamasını engellemiş oluyorum. Otomatik durduğu yerlerde de hani altıgen, sekizgen gibi parçaları çıkartmak istediğinizde otomatik ayar yapmış oluyor. Bir özelliği daha, bu makinenin arkada bir mandal var. Sağa sola doğru da açılı olarak yatması. Ben o özelliği kullanmıyorum. Hani çok gerekli mi bilmiyorum, en azından benim işim düşmedi. Evet, bu makine ile ilgili olarak aklıma gelenler bu kadar. Şimdi kesme makinalarını bitirmiş oluyoruz ve şekillendirme makinalarına geçelim. Kullanım alanı inanılmaz geniş olan bu makine kanal açma, belli bir alanda oyuk açma, kenar yuvarlatma, pah kırma gibi birçok işlemde kullanılıyor. Çok işlevli olmasından dolayı olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir alet. Frezenin takacağınız uca göre yapmadığı iş neredeyse yok. Ahşap işleme içinde ufkunuzu çok genişleteceği kesin. Bunun yapabilecekleriyle ilgili hani saatlerce video izleyebilirsiniz. Ben genelde ahşabın köşesini yuvarlatırken ya da pah kırarken veya kanal açarken ahşabın içine kullanıyorum. Şöyle tek elle kullanılabileceğiniz bir model de var. Yani bunun öne çıktığı yerde oluyor. Bunun öne çıktığı yerde oluyor. Genelde bunu kullanıyorum ben. Yani tek elle ahşabı tutarken tek elle de bunu götürebiliyorsun. Ya da işkenceyle bağladığın durumda bile tek elle kullanabiliyorsun. Ya da iki elle daha basit bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ağırlığı da tek elin kaldırabileceği bir düzeyde. Yani kullanırken çok zor bir yanı yok. Basit, bazı modellerin şurası yuvarlak oluyor. Onun da artısı olabiliyor kullanıcı için. Şöyle aşağı yukarı ne kadar derinliği alacağımızı ayarlıyoruz. Mandalından sıkıyoruz. Makineyi çalıştırıyoruz. Bu tipi model ise 2 ile çalıştırıyor. Diğerine göre daha oturaklı. Yani sallanma olayı çok daha az öbürüne göre. Biraz daha fazla ayar var üstünde. Yani 1 milim, 2 milim, 1,5 milim ya da gibi ölçülerde dalışı yapabiliyorsunuz. Ya da manuel olarak siz ayarlıyorsunuz. Ya da bir kılavuz yardımıyla gene düz bir şekilde kanal açmak istediğinizde kullanabiliyorsunuz. Bu model aynı zamanda devir ayarlı bir model. Ben kabaca anlatmaya çalışıyorum, yoksa hani video inanılmaz bir uzunluğa ulaşacak. Detaylandırmamı istediğiniz bir durum olursa da yazın. Elimden gelen bir şeyse ve vaktim varsa hani minik bir video çeker yollarım, sıkıntı olmaz. Evet, makineyi tuttuk. Mandala bastığımız zaman makine manuel olarak aşağı inebiliyor. Arkadaki çubuk ise nerede durmamız gerektiğini ayarlamamızı sağlıyor. Bu tip makineleri düz bir tabloya bağlayıp freze makinesi haline getiren arkadaşlar da var. Bu frezeyi tezgahlı hale getirdikten sonra da kullanımı çok daha konforlu hale geliyor. İnşallah bir gün ben de
yapabilirim. Evet, şimdi bir başka şekillendirme makinesi olan zımpara makinesine geçelim. Zımpara makineleri yüzeylerin düzgün bir hale getirilmesi, köşelerin yuvarlatılması veya pah kırmak gibi birçok işlemde kullanılabiliyor. Yüzeyin ne kadar pürüzsüz olacak kullanacağınız kağıdın kum kalınlığı ile alakalıdır. Kağıdın kum numarası ne kadar yükselirse o kadar pürüzsüz olacaktır. Kağıdın kum numarası ne kadar düşük olursa ise bir o kadar pürüz olacaktır. Şöyle diyebilirim, hani 100 kuma kadar olanlar aşındırıcı gibi düşünülebilir ahşapta. 200, 300, 400 gibi olan kumlar ise gayet güzel bir yüzey çıkartacaktır. Yüzey ne kadar pürüzsüz ise boyama işleminiz bir o kadar güzel duracaktır ahşapta. Hani birçok zımpara tipi mevcut. İşte eksantrik olsun, tank zımpara olsun, üçgen zımpara olsun, bant zımpara olsun, disk zımpara olsun. Birçok model karşınıza çıkar. Ben tercihimi eksantrikten yana kullandım. Bir de tezgahta disk zımpara kullanıyorum. Bu bana bu atölyede fazlasıyla yetiyor. Bu makinelerin kötü yanı, eğer bir toz toplama sistemi kullanmıyorsanız bütün atölyeyi incecik toz taneleriyle kaplanmasına sebebiyet veriyor. Bundan dolayı toz emme sistemi bence atölyede çok önemli, olmazsa olmaz diyebileceğim bir şey. Ben eksantrik zımparayı toz emme sistemine bağlıyorum. Şuradaki deliklerden havayı emiyor. Şu aparatı ben kendim yaptım. Bunu bir çamaşır makinesi hortumuna takıyorum. Çamaşır makinesi hortumunun arkası da 50 PVC ile toz emme sistemine gidiyor. Yani bu şekilde çok işe yarar hale geldi bu makine. Bu makineyle yüzeylerin zımparasını yapıyorum. Disk zımparada ne yapıyorum? Disk zımparada genelde yuvarlatma işlemini yapıyorum. Ya da diyelim şu kadarlık bir alanı yapacaksam bunu da yapabiliyorum. Aynı şekilde hemen ters çevirip diğer tarafında zımpara işlemini kolay bir şekilde yapıyorum. Bir de şöyle bir disk var. Bunu da elimde tutuyorum ve köşelerden pah kırmak için kullanıyorum. Zımpara ile ilgili olarak da aklıma gelen belli başlı şeyler bunlar. Şimdi geçelim matkaplar kısmına. Şarjlı, elektrikli, sütun matkabı bir arada anlatayım. Neden gerekli? Bu aletin temel amacı vidalama yapmak ya da bir delik açmak. Ama olmazsa olmaz mı? Olmazsa kesinlikle olmaz. Şöyle başlayayım. Benim ilk kullandığım makine bu. Elimde sadece bu vardı. Normal kullanım ve darbeli olmak üzere 2 modu vardı. Bir de geriye ileriye çevirebiliyor. Başka da bir numarası yok. Zaten çok fazla bir numarası olmasına da gerek yok. Hani bazen arada artık kullanıyorum ama çok fazla işimde düşmüyor bu matkaba. Şimdi gelelim buna. Mini bir hilti de diyebiliriz. Düz mod, darbeli mod ve sadece darbe yapıp kırıcı ucu takarak çalıştırdığımız bir mod oluyor. Ben hani bundan çok memnunum. Hani bazen inanılmaz iş bitiriyor. Gene ileriye doğru veya geriye doğru dönme özelliği de var. Yani özellikle duvar denerken işimi çok kolaylaştırıyor. Olmazsa olmaz mı? Yani olmasa da olur. Az önceki matkapla da duvar delebiliyorsunuz ama bununla bir tık daha rahat oluyor bu iş. Bunu da geçiyorum. Şimdi şarjı kısmına gelelim. İnanılmaz geniş yelpazesi olan bir konu. Şöyle diyeyim, mesela şu da deliyor arkadaşlar. Bu da deliyor. Hani bunun çok daha babaları da var. Şunu arabada trafik lambalarında işte birisi o zaman 150 liraya mı ne vermişti. Hani çok komik fiyatlara satılabiliyor. Şöyle hani düşünerek almıştım. Tornavidadan daha iyi diye düşünerek almıştım. Hani her an bitebilir yani. Ona da diyeceğim bir şey yok. Tabii ki böyle yazdığı gibi bir aküsü yok. Yani inanılmaz böyle. Kuş gibi hafif bir aküsü var. Ama iş görüyor mu? İyi kötü görüyor gene de. En azından delik açıyor. Şarjlar için birkaç bir şeyden bahsedeyim. Şurada bir tork ayarı oluyor arkadaşlar genel olarak. Şurada bir vites oluyor. 1-2 şeklinde. Daha yavaş dönmesini sağlıyor. Bazı durumlarda bu çok gerekli olabiliyor. Mesela bazı yerde ahşaba diş açman gerekiyor ya da plastik bir parçaya diş açmam gerektiğinde ben kullanıyorum bu vites olayını. Ahşaba delik delmelik ve vida sıkmak için kullanıyorum. Gene ileriye geriye doğru çevirdiği bir modu var. Tetiği bunun hani yumuşak, hemen algılamıyor. Hani iş görüyor mu derseniz, evet kesinlikle görüyor. Hani atölyede şu olmazsa olmaz mı? Evet, olmazsa olmazlardan birisi diyebilirim. Dediğim gibi yani yelpazesi çok geniş. İşte yani aküsü fiyatta çok belirleyici oluyor, gücü belirleyici oluyor. Hani bunu iyice bir araştırıp bütçeye göre almakta fayda oluyor. Şimdi şarjlı ya da normal matkapla bunun arasında ne fark var? Bununla delik deldiğimiz zaman elimiz hafif sağa sola oynayabiliyor ve deliği girdiğimiz yerin tam arkasından çıkamayabiliyoruz. Daha farklı bir yerden kaçırabiliyoruz yani deliği, başka bir yerden çıkabiliyoruz. Sütun matkap
Bunun önüne geçmek için şimdi şarjlıyı da bırakayım, sütun matkabı anlatayım. Sütun matkap adından da anlaşılacağı gibi düzlemsel bir şekilde aşağıya doğru matkabın inmesidir. Motoru güçlüdür. İşte metalde çok daha performanslıdır. Ama dediğim gibi az önce ahşapta şunu çok güzel yapar. Tam istediğin noktadan başlar, tam istediğin yerden de çıkartır. Bu matkapların üst kısmından da devir ayarı kayış kasnak ile ayarlanabiliyor. Şimdi bu makine içindeyim. Bu Metric 13 bir model. Bununla her çalıştığımda keşke bir üst modelini alsaymışım diye de düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum derseniz arkadaşlar şu gevşetme mandalından sonra şu yukarı aşağı giderken sağa sola dönebiliyor. Bir üst modelinde şurada bir dişli işte pinyon sistemi var. Bunu direkt dümdüz bir şekilde yukarıya çıkartabiliyorsunuz. Bu önemli bir özellikti bence. Metric 13 bana yetiyor ama hani Metric 16'ya kadar takabiliyor olsaydık daha farklı işlerde çıkartabilirdik. Kimi modelde de tabla sabit, matkap komple yukarı aşağı gidip gelebiliyor. Temel olarak çalışma prensipleri birbiriyle çok benzer. Bu tip bir ürün alacaksanız dikkat etmeniz gereken şey matkabın dalma yüksekliği. Şu aradaki mesafe önemli. Motorun gücü önemli. Takacağınız işte ucun çapı önemli. Bu Metric 13'e kadar alıyor. Diyorum tekrardan keşke Metric 16 olanını alsaymışım diye de çok söylendim kendi kendime. Evet, sütun matkabı da geçelim. Şimdi biraz da basitçe matkap uçlarından bahsedelim. Şöyle bir uç arkadaşlar beton delmek içindir. Bununla ahşap delinmez. Bunun zaten ucunda şöyle V şeklinde bir şapka görürsünüz. Darbeli modda rahat bir şekilde çalışır. Bu sol tarafta gördüğünüz ucunda sivri olan ahşap delmek için kullanılan uç. Ahşabın bazı damarları sert olabiliyor. Yani matkapla dalmaya çalıştığınız zaman matkap hafif sağa sola gitmeye çalışabiliyor. Bu bir yere batıp matkabın düzgün bir şekilde, matkap ucunun düzgün bir şekilde dönmesini sağlamak içindir. Çok kullanıyor musun dersen ben de çok kullanmıyorum. Bu görmüş olduğunuz metal uç, hani ahşapları da ben bununla deliyorum. Bunun üstünde bir çıkıntı olmuyor. Kolay bir şekilde de bilinebildiği için ben bunu tercih ediyorum. Bunun dışında tam adını bilmiyorum ama şöyle kademeli delmeyi sağlayan bir şey var. Belki bir iki yerde kullanmışımdır. Hani görmüştüm bir videoda. Çok hoşuma gitmişti. Ben de gidip almıştım. Ama hani olmasa da olur mu? Kesinlikle olmasa olur. Şöyle havşa dediğimiz vidaların başlarının ahşabın içine girmesi için bir uç var. Bu kullanılıyor. Bu da bits uç oluyor. İşte kısası da oluyor, uzunu da oluyor. Çalışma yerinize göre tercih etmeniz gereken bir şey. Mümkün olduğunca kısa uçlar çalışın ki hani yıpranıyorsa daha az para ödersiniz. Sonuçta bu daha pahalı. Gerektiği yerde bunu kullanın. Bu da hem matkap ucu hem de dip tarafı havşa başı. Çok güzel. Yani buna aşırı memnunum. YouTube'da artık nereden izledim bilmiyorum ama hani görmüştüm bu işi yapar dedim. Aldım. Kesinlikle de hani 10 numara tavsiye ederim. Evet, matkap mevzusunu da burada kapatalım. Dediğim gibi hani çok inanılmaz geniş bir yelpazesi var. Çok kabaca ben bahsetmeye çalışıyorum. Bir sonraki kısma geçelim. Bir sonraki kısımda da hatta şundan bahsedeyim. Elimde olmayan makinelerden bahsedeyim size. Mesela benim elimde şerit testere yok. Keşke olsaydı diyorum. Ama hani bu atölyede ben ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Benim hani asıl olan yer buradan biraz daha küçük, şerit testereyi koyacak bir yerim de yok. Hani o yüzden almaya da yapmaya da tırsıyorum. Yani çünkü ben burada ne kadar kalacağımı tam olarak da bilmiyorum işin açıkçası. Şşt lan. Şşt, sana diyorum. Ben mi abi? Ha evet sen. Buyur abi. Yani yok mu oğlum atölyende? Atletin dışarıya çıkmış mal gibi video çekiyorsun burada. Ne olmuş ki atlet abi? Az dikkat etsene. Haklısın abi, kusura bakma, ne yapayım, kalsın bari böyle ya. Zaten taş çatlasa 200 kişi izliyor videoyu. 20'sinde eşe dosta zorla izletiyorum. Ne yapayım oğlum, bana mı çekiyorsun? Beğenmiyorlar mı oğlum seni? Beğenmiyorlar beni. Yazık lan sana. Ya bir beğeni atın şuna da, abone olun da, yazıklar adama, baksanıza. Abi sağ ol ya. Ne demek? Hadi dikkatli ol. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Şerit testereyi dekupajın tezgah hali gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde burada da hani motorun gücü olsun, işte dalma yüksekliği olsun, genişliği olsun belirleyici bir özelliktir. Şerit testerede et kalınlığı az olduğundan dolayı ahşabı mesela şu şekil geçirmek istiyorsanız
kaybedeceğiniz talaş yani fire daha az vereceğinden dolayı kullanması çok çok mantıklı oluyor. Hani bu şekilde doğralamalar da bence müthiş iş yapıyor ve aynı şekilde dekupaj gibi dekupajla keserkenki gibi sağa sola kaydırarak kesme imkanı yakalıyorsunuz. Bu şerit testere konusunda şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sanatım Ahşabım kanalına gerçekten hani bu konuda Mustafa abiye helal olsun diyorum. Yani izlemediyseniz açın bir izleyin arkadaşlar. Böyle her izleyişimde hani ağzım açık kalıyor neredeyse. Yani o nasıl bir işçilik, nasıl bir zeka diye söylemeden geçemeyeceğim. İhtiyacın olduğunda sen bu işi nasıl çözüyorsun diye sorarsan arkadaşlar benim yolum koltuk imalatçılarına çok fazla düşüyor. Gerektiğinde söylüyorum bir işim varsa bir ricayla o kesme işini hallediyorlar. Sağ olsunlar onlara da teşekkürler. Kıl testere makinesi de yok. Mortis makinesi de yok. Mesela Mortis olmuş olsa işime yarayabilirdi diye de düşünüyorum. Evet gelelim şimdi jet taşına. Jet taşı içinde bu atölye dışında çok geniş bir kullanım alanına sahip olan bir alettir. Genelde metal kesme, mermer kesme, taşlama yapma, pastacılığa atma gibi işlemlerde kullanılır. İnşaatın önünden geçerken mutlaka sesini duyarız. Bu makineyi ben ahşap atölyesinden de önce almıştım. Epey yaşlı bir makine. Parasını da 10 kere çıkartmıştır. Bunu atölyede ben nasıl kullanıyorum? Genelde zımparalama işlemlerinde kullanıyorum. Oraya geleceğim. Bazen civata kesme işlemleri oluyor. Onun için kullanıyorum kesici ucu. Şimdi bendeki makine devirli bir makine olduğundan dolayı hani zımpara işlemlerini yapabiliyorum. Yüksek devirde olduğu zaman zımpara işleminde kaçırma yapabilirsiniz. Hani bir yere fazla girebilir. Çok tavsiye edilmez zaten zımparalamada kullanılması. Ama neden kullanıyorum ben? Bazı işlerin çok hızlı yapılması gerektiği zaman mesela işte bir masanın yüzeyi zımparalanacak. Hani tabii ki bu atölyenin içinde değil. Hani toz çıkabilecek bir yerde yapıyorum onu. Hızlı bitmesini istediğim bir işte de hani inanılmaz işime yarıyor diyebilirim. Hani ahşap atölyesi için olmazsa olmaz diyebileceğim bir alet değil ama arada sırada ihtiyacım oluyor alete. Evet gelelim taşlama taşına. Bunu anlatması benim için saatler bile sürer. Neden derseniz geçimimi sağlayan ve buradaki bütün cihazları almama olanak sağlayan bu minicik taş arkadaşlar. Benim işim bileyicilik. Benim için bu taşın hayatımda tabii ki apayrı bir yeri var. Hem bileme işi yapıp hem de taşla uğraşan bir kişiyle daha tanıştım YouTube'da. Ondan da bahsetmeden kesinlikle geçemeyeceğim. Atölyem YDR kanalının sahibi Yüksel Usta. Hani buradan ona da çok selam olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet, ahşap atölyesinde taşlama taşı ne işe yarar? Ben burada iskarpela bilemek, matkap ucu bilemek, işte bazı metalleri yuvarlatmak, vida uçlarını yuvarlatmak gibi işlerde kullanıyorum. Daha önceden bunu kullanıyordum. Şu büyük zımparayı taktıktan sonra bunu buraya sabitledim artık. Bu makineyi buraya getirmiyorum. Atölyede olmazsa olmaz bir makine mi derseniz tabii ki ben çok faydasını görüyorum ama başlangıçta düşünmeyebilirsiniz. Sonradan ilave edilebilir ekibe. Evet buradan da kompresöre geçelim. Kompresör havayı tankın içine sıkıştıran ve bunu basınçlı hale getiren bir cihazdır. Yağlı ve yağsız ya da sesli ve sessiz dediğimiz kompresör oluyor. Bu sessiz yağsız olan bir model. Akla hayale gelmeyecek işlerde kullanılıyordur. Ahşap atölyesinde ne işe yarıyor? Hava tutarak bölgesel bir temizlik. Yani temizlik demeyeyim de tozu başka bir yere öteliyorsun aslında. Bazı işlerde hani işi hızlandırmak adına bu zımba tabancası da çok işi görüyor. Zaten bunu döşemecilerin kullandığı bir tabanca. Hemen pat basarsınız. İki ahşabı yan yana birleştirmiş olursunuz. Gene hızlı bitmesini istediğim işlerde de kullandığım bir çivi tabancası var. Bence epey önemli bir alet. Vakitten de bayağı bir tasarruf ettiriyor. Buna bırak çivi diyorlar arkadaşlar. Bunlar da hani boy oluyor. Aynı şekilde zımbanın telleri de boy satılıyor. Bana kattığı bu ikisinin zamandan tasarruf diyebilirim. Kompresör için ise kompresörlerin altında bir kompresörün içindeki hava biraz nemli olacağı için zamanla dipte bir su birikintisi oluşur. Oradaki suyu tahliye etmek için aşağıda bir vana vardır. Hani bunu çok bekletmeyin. Eğer çok nemli bir yerdeyseniz her işiniz bittiğinde orayı biraz açın. Oradaki su boşalsın. Yoksa kompresörün içi pastan geçilmez. Hani ömrünü çok aşağıya çekmiş olursunuz kompresörünüzün. Benim şu anda da çalıştığım yer epey nemli. -1. kattayım.
evdeyim. Ve işte biliyorsunuz Ankara'da hani birkaç su baskını oldu. Hani burayı su basmadı ama yan taraflara giren sular içeriği iyice nemli bir hale getirdi. Ve böyle işte matkap uçlarında, bit uçlarında falan paslanmalar başladı. Hani canımı da çok sıkmadı. Değil bu iş. Hani gözümüz gibi bakmaya çalıştığımız aletler gözümüzün önünde maalesef paslandı biraz. Evet, kompresör kısmını da bu şekilde bitirelim. Elektrikli olduğu için son olarak da bundan bahsedeyim. Atölyemde kullanmış olduğum basit bir toz toplama sistemi. Elektrik süpürgesini çalıştırdığım zaman normal hortumundan emiş yapıyor. Bu emiş bu tarafa iletiliyor ve ben onu ileride pimaçla istediğim yere taşıyabiliyorum. Bir kalınlık makinesine taşıyorum. Kalınlığı kullanacağım zaman burayı kapatıyorum. Kalınlık makinesini diğer uca bağlıyorum. Bu tarafı kullanmam gerektiğinde öbür tarafı kapatıyorum. Burayı açıyorum ve gerekli cihazı buraya bağlıyorum. Epey kullanışlı bir sistemdir. Bayağı bir toz yükünüzü azaltır atölyede. Elektrik süpürgesi buradan çekişi yaptığı zaman toz buradan gitti. Bu kısımdan siklonun içinden dönerek kovanın içine düşüyor. Böylece sizin elektrik süpürgenize toz gitmemiş oluyor. Gerçekten özellikle zımpara yaparken çok faydasını görüyorum bunun. Hazır çekmişken şöyle bir çalışmasını da duyun. Dediğim gibi bendeki basit bir düzenek. Eğer buradan böyle başka yollara ayırıyorlarsa işte buraya geçmelik kapak falan yapanlar da var. Mantıklı mı derseniz birçok alete gidiyorken mantıklı olabilir. Ama hani YouTube'da da bazı psikopatların işte videoları var. Adam buradaki kapağı götürüyor, fren teli çekiyor, atölyenin öbür tarafına kadar uzatıyor. İşte bir sigorta sistemi gibi tekno merkezden vanaları kontrol ediyor falan. Hani gerek var mı derseniz yok. Hani işi manyağa bağlamak istiyorsanız da tabii ki tercih sizin. Atölyede kullandığım en efektif tezgah bu arkadaşlar. Şöyle tekerlekli, hareketli atölyenin içerisinde istediğim yere götürebiliyorum. Kesme işlemini yaptıktan sonra malzemeyi aşağıya doğru düşmüyor. Artı iş bittikten sonra da hani burada her türlü işi hallediyorum. Bunun yapımını yanlış hatırlamıyorsam ilk defa Fikret Rakıcı'nın kanalında izlemiştim. Ya da hani onun yapımından etkilenip ona benzer bir şey ben de yaptım. Gerçekten de bu tezgahtan çok memnunum diyebilirim. Tezgah testereyi kullanırken çok işe yarıyor. Tezgah testerenin egzozu aşağıdan hortumdan az önce gösterdiğim pimaşa bağlayarak çalışıyorum. Hareketli olduğu için hemen yanaştırabiliyorum keseceğim yere. Şöyle bir tekerlekli takım tezgahı da yaptım buraya. Bu da bazen çok takımla çalıştığım zaman masanın üstünde yer kalmıyor ya da yaptığım işe takılıyor. Onu engellemek adına takımları buraya koyduğum zaman ya da alt tarafa işte işkencelere koyuyorum. Bir şey yapıyorum. Bunu da gezdirebildiğim için hem malzemeyi yerleştirirken de çok rahat ettiriyor. Çalışırken de çok rahat ettiriyor diyebilirim. Kanalımda bunun yapım videosu da var. Bu tezgahın da yapım videosu var. Bu tezgah zaten az önce görmüştünüz. Kalınlık makinesini taşıyor ve aşağısında toz emme sistemini barındırıyor. Tezgahların genelde 90 cm seviyesinde oluyor arkadaşlar. Yaparken de şuralara mutlaka bir pabuç veya tekerlek takıyorum. Bu da plan yanı tezgahı. Plan yanı tezgahında gene aşağı yukarı 90 cm olacak şekilde yaptığım için bunun seviyesi düşük. Tekerlekli olmasının sebebi kullandıktan sonra başka bir yere kaldırmam oluyor. Hemen bunu da çalıştırırken toz emme sistemi şu şekilde bağlıyorum ve çalıştırıyorum. İş bitince yerine koyuyorum tekrardan. Bu büyük raf ise atölyeyi derleyen toplayan muhtemelen en önemli şey. En olmadık malzemelerimi buraya koyuyorum. Ya da gözümün önünde olmasını istemediğim şeyleri de burada muhafaza ediyorum. Burada da zımparalarım ve bazı boya malzemelerini tutuyorum. Bunu da göstereyim. Burada arkadaşlar mesela eksantrikte kullandığım işte zımparalar, bir elde kullandığım zımpara daha. Bunlar da çoklu olanlar. İşte mesela ne diyelim 125 çapında 220 kum zımparaları bunun içine koymuşum. Başka kumlar ve başka ölçülerde var. Burada da işte boya yaparken kullandığım eldiven, işte çöp poşeti, fırça yeleği, maskeler falan var diyelim. Hemen oradan da en atıl olan rafa geçelim. İşte burada da bantlar, boya yaptığım süngerler, işte boya malzemeleri olsun, kalekim olsun. Hani en atıl durumda olacak malzemelerim de burada. Yukarıda gazete kağıdı, bir de 25 metrelik bir uzatma kablosu tutuyorum. İşkencelere tekrardan geleceğim ama karşı tarafta işkenceleri tutuyorum. Gene onun üstünde de sık kullandığım işte boyaydı, tinerdi vesaire o tip şeyler var. Baş kesme tezgahı ve ana tezgah diyebilirim. Karşıdan açtım ama lazeri bakalım görünecek mi kayıtta. Bunu yaparken şuna dikkat ettim. Su terazisini şöyle kontrol ederek yaptım. Yani daha doğrusu lazeri de kullanarak yapmıştım bunu. Yani burada herhangi bir yükseklik farkı
Yok, bu böylece geliyor. Ana tezgahta da devam ediyor. Böyle bir şey yapmayı düşünürseniz bence dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi bu. İleriye kadar dümdüz aynı seviyede geliyor ve bunun sebebi az önce dediğim gibi aşağıda civatalı tekerlekler kullanmam. Bu sayede tezgahların yüksekliklerini birbirine eşitleyebiliyorum. Son olarak da takımları dizdiğim, elimin altında olacak şekilde yaptığım bir raf var. Bu da epey kullanışlı oldu. Böyle bir şey düşünebilirsiniz. Ama şunu da göz ardı etmeyin. Şimdi ben bunları kapaksız yaptım. Kapaklı yaparsanız tozdan bir tık daha kurtulma şansınız var. İyi, istesem de istemesem de bunların üstü toz oluyor arkadaşlar. Buradan da takım panosuna geçelim. El aletlerini anlatayım. Takım panosu da burası. Şimdi bu tezgahta anlatmaya devam edeceğim zaten. Evet, ilk mengeneden başlayayım anlatmaya. Mengene olmazsa olmaz diyebilirim. Bendeki tesviyeci mengenesi, ahşap mengenem henüz yok. Muhtemelen yakında olacak. Mengene ne işe yarıyor? Bir parçayı arkadaşlar sıkıca kavramaya yarıyor. Yani şunu yapıyor aslında. İki elimi de boşa çıkartmış oluyor ve ben bunun üstünde istediğim işlemi yapabiliyorum. Bir malzemeyi bir elinizde tutup diğer elinizle çalışmaya çalıştığınız zaman malzeme oynuyor illaki. Oynamaması gereken durumlar olabiliyor. Bundan dolayı mengene bence atölyede olmazsa olmazlardan birisidir. Hemen mengeneye de bir parça bağlamışken ıskarpeladan bahsedeyim. Bu da ahşap atölyelerin olmazsa olmazlarından birisidir. Ahşaba şekil verebildiğiniz bir alettir. Çok çeşitleri var bunun da. İşte oymacılık yapanlar için çok daha ayrı bir yelpazesi var. Benim elimde 2 tane var. Bu 12 mm, bir de 30 mm'lik olan var. Benim işimi görüyor ama tabii hani yapacağınız işin çeşidine göre de bunu boy çeşitlendirebilirsiniz. O da size kalmış. Bununla ilgili söyleyeceğim en önemli şey, bunu kullanırken arkadaşlar iki elinizde keskin ucun gerisinde kalsın mutlaka. Yani bununla şöyle bir çalışma yapılmaz. Iskarpelayı kaçırdığınız anda çok ciddi yaralanmalara maruz kalabilirsiniz. Iskarpelayla çalışırken iki el mutlaka geride oluyor arkadaşlar. Benzer olduğu için mengeneden sonra da bir de işkenceleri anlatayım. İşkence atölyenin kesinlikle bu da olmazsa olmazlarından birisi. Hani çok gerekli oluyor. Yani olmadığı durumda hani yamulup kalıyorsun direkt. Şimdi şurada gördüğünüz işkenceler sana yetiyor mu diye sorarsanız hayır, yetmiyor arkadaşlar. Bunun 3 katı da ben işkence satın almış olsam emin olun gene yetmeyecek. Bundan dolayı hani atölyede en çok baş ağrıtan, en çok alma ihtiyacı ve parayı buna verdikçe canınızı sıkan şeylerden birisi de budur. Şöyle göstereyim. Şu tarz bir işkence arkadaşlar, bu hani 10 yılı çoktan devirdi. Hani daha bana mısın demedi. Hala çalışıyorum. Bir ton da iş yapmışlığım var. Şunu alalı 1 yıl olmadı arkadaşlar. Çin malı sonuçta. Şuradaki tırnaklar hemen birbirini kemirdi. Doğru düzgün sıkmıyor bile. Yani maalesef işkencede biraz paraya kıymak zorundayız. Atölyemdeki en eski olan aleti de size göstermek istiyorum. 1975 yılında babam dedeme almış arkadaşlar. Yani onun için benim için manevi değeri de çok büyük. İşim düştüğü zaman çok severek kullanıyorum. Allah rahmet eylesin diyorum dedemize. Bir de boru tipi işkencelerden bahsedeyim. Bunu arkadaşlar internetten almıştım. Satılan şu sadece kırmızı parçalar satılıyor. 3 çeyrek boruya olacak şekilde. Boruyu kendiniz kestiriyorsunuz. Yani istediğiniz ölçüyü siz belirliyorsunuz. Yarım metrelik de yaptırabilirsiniz. İşte 1 metrelik de yaptırabilirsiniz. 1,5 metrelik de yaptırabilirsiniz. Ya da şu kısma diş açtırıp işte manşonla birleştirip daha da uzatabilirsiniz. Ölçüyü gerekli durumlarda. Kullanışlı mı derseniz evet, çok kullanışlı. Çok faydasını gördüm ama daha profesyonelleri var mı? Tabii ki var. Evet, tekrardan tezgaha dönelim. Boru anahtarıydı, kurbağacıktı, keserdi, çekiçti, makastı, tornavida çeşitleri olsun, falçata olsun, pense olsun, kerpeten olsun, yan keski olsun. Bunlar genelde zaten bir evde takım çantasının içinde bulunan malzemeler. Yani bir atölye kurmak istediğinizde bunlar zaten hali hazırda başlamış oluyorsunuz diyebilirim. Bunları çok anlatmaya gerek yok. Anlatacaklarımı şimdi tezgaha indirip hızlıca anlatacağım. Çünkü video çok uzadı. Bu işi yapmaya niyetli olsanız da yapsanız da ölçü aletleri bu işin sırrı diyebiliriz. Çok önemli yeri var atölyede. Yaptığınız için düzgünlüğünü kontrol etmek ve gidişatta bir yanlışlık var mı yok mu bunu anlamak için önemlidir. İlk başlangıçta bu işin kompedanı metre oluyor arkadaşlar. Metre hani olmazsa olmaz tabii ki. Ve başlangıç için gönye. Şu ikisi başlangıca yeterli diyebiliriz. Ama hani işinizi hassaslaştırdıkça ya da hızlanmak istediğinizde başka aletler işin içine giriyor. Mesela
Mesela bu da bir gönye ama şuradaki tırnaklar ahşaba konduğu zaman çok daha hızlı bir şekilde, şuna göre çok daha aktif kullanıyorum ben bunu. Aralarında bir fark var mı derseniz aralarında bir fark yok. Yani şu sadece açıları gösteriyor falan bilmem ne, kaç kere kullandım dersen daha hani açılı kısmını kullanmadım bile. Bu da aynı işlemi yapıyor. Bunun artısı şunun hareket ediyor olması. Şöyle diyeyim, şurada ölçüye getirdiğiniz zaman mesela 5 santimetreye getireyim. Buradan bir şey işaretlemek istediğiniz zaman koydunuz ve hemen işaretlemeyi yaptınız. Seri bir şekilde çalışabiliyorsunuz bununla. Ben bunu aldıktan sonra yine yani YouTube'da izledim bir yerlerde. Mark Ruler diye geçiyor YouTube'da. Şöyle arkadaşlar, cetvele basit bir şekilde, bunu ahşaptan da yapıyorlar. Ben 3D printer'da bastırdım. Mesela bir yerin derinliğini ölçeceksiniz. Rahat bir şekilde ölçüyü alıp sıkıştırabiliyorsunuz. Bu bir. İşte seri işaretlemeler yapmanız gerektiği zaman öbür gibi aynı şekilde cetveli ayarladınız. Tak 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 çizip geçtiniz. Ben de bunu çok başarılı buluyorum. İşimi çok çok hızlandırıyor. Su terazisi ne işe yarıyor atölyede? Bir montaj esnasında bir şeyin düzlüğünü kontrol etmek için kullanıyorum. Ya da daha çok düz çakmam gereken mesela bir ahşap varsa onun düzlüğünü kontrol etmek için. Ya da düz birleştirmem gereken ahşap parçaları varsa bundan destek alarak bu işlemi yapıyorum. Bu da çok klasik, eskiden kalma bir tahta metre. Evet, artık hani rafta duruyor. Eskiden daha işlevsel kullanılan bir şeydi diyebiliriz. Daha hassas ölçümler yapmak için kumpası kullanıyorum. Bu analog bir kumpas. Bunun da böyle yeni nesil dijital olanları da var. Bunu arkadaşlar Çin'den getirmiştim. Çok uyduruk, plastiği falan bir şeye benzemiyor. Ama hani hızlı ölçmem gereken yerlerde işe yarıyor mu? Tabii ki çok çok yarıyor. Gene eskiden kalma açılı gönye arkadaşlar bu da. Bu da zamanında çok çok işler yaptı ama artık genelde rafta bekliyor. Bunun yerine artık hani Çin'den aldım, şunu daha çok kullanıyorum. Dijital açı ölçer. Hani bunu yaptığım işlerin kontrolünde ya da tezgah testlerin testere açısını ayarlamakta falan kullanıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Dijital açı ölçer diyebiliriz. Bunu da Çin'den almıştım. Bunun şöyle bir güzelliği var. Benim koyduğum yüzey tam 0 derece olmasa bile bunu kalibre tuşuna bastığım zaman orayı sıfırlayabiliyorum. Ve diyeyim buraya ben 45 derecelik başka bir parça koyduğum zaman buraya göre 45 derecesini ölçüp ölçmediğini bana göstermiş oluyor. Bu da tezgah testlerinin açısını ayarlarken çok çok işe yarıyor. Başka bir 90 derecelik gönye göstereceğim. Bunu 2 boy almıştım. Bunu arkadaşlar çerçeve yaptığım zaman çerçevelerin köşelerini birleştirmek için kullanıyorum ben şu anda. Şöyle bir tezgahın üstünde duruyor. 45'lik parçaları getiriyorum arkadaşlar. Aralarında yapıştırıcı sürülü olmuş oluyor. Burada tam 90'ı gördükten sonra spreyi sıkarak yapıştırıcıyı kurutuyorum. Böylece 90 derece şekilde birleşmiş oluyor köşeler. Evet, bendeki ölçü aletleri bu kadar. Dediğim gibi atölyede çok çok önemli olarak görüyorum bunları. Bir de lazer cihazından bahsetmek istiyorum. Bunu da arkadaşlar ben 8-9 yıl önce almıştım. Çok çok memnun olduğum bir cihaz. Atölye için şart mı? Değil tabii ki ama hani çok ekmeğini de yedim. Bundan dolayı da bir anlatmak istiyorum. Bendeki 2 boyutlu bir lazer, dikey ve tam yatay olmak üzere çizgi atıyor. Aslında çizgi demek yanlış olur. Aslında bir düzlem gönderiyor arkadaşlar. Düzlem kısmına geleceğim. Önce bir çizgiselliğini anlatayım size. Örneğin şu 2 vidayı şöyle koymuş olayım. Lazeri arkadaşlar bu 2 vidadan geçecek şekilde ayarlıyorum. Bakın bunun doğrusallığından faydalanarak artık da burası kısa bir mesafe de uzun bir mesafeye de gidiyor. İstediğim kadar artık aynı çizgi üzerine başka malzemeler ya da ayaklar diyelim, mesela bir ayak yaptığınızı düşünün. Ya da tavanda çalışıyorsunuz, lambaları sıra sıra dizmeniz gerekiyor. Böyle bir işlem için kullanılabilir ki kullanmıştık da zaten. Hatta ben bunu bir merdiven kalıbı yapmıştım ve hani çok da başarılı olmuştu. Merdiven basamaklarının montajında kullanmıştım ve hani müthiş hassasiyetle işi tamamlamıştım. Şimdi geleyim düzlem olayına. Şöyle bir güzelliği var. Diyelim çalıştığımız zemin bozuk ama ben üst tarafta, yani elimden geçen kısımda düzgün bir iş istiyorum. Şu çok kolay oluyor. Mesela birinci ayağımı buraya koyacağım arkadaşlar. Hemen lazerin geldiği çizgiden işaretledim. İşte götürdüm, kestim, yerine koydum. Diyelim bu taraf daha yüksek, daha yukarıda kalıyor. Getirdim, koydum arkadaşlar. Hemen tık işaretledim, götürdüm, kestim, o ayağı buraya monta ettim. Sonradan üst tarafına koyacağım bir tabla dümdüz bir şekilde yerine yerleşmiş oluyor. Bu açıdan bence çok çok önemli bir cihaz diyebilirim. Evet, bunu da geçelim sıradakine bakalım.
Evet, atölyede olmazsa olmazlardan birisi de el testeresidir. Bazı yerlere tezgah testereyle yanaşamadığınız durumlar olabiliyor. Eğik bir şekilde kesemediğiniz kanallar olabiliyor. Ona elle yanaşmak için kullanıyoruz. Tabii ki hani çeşitli tipleri oluyor. Ben bunu aldım. Hani ihtiyacımı da karşılıyor. Farklı testere türlerine de erişebilirsiniz. İş güvenliği diyebileceğimiz şeylerden bahsedeyim. Arkadaşlar, eldiven bir şey taşırken çok işe yarıyor. Hani kullanıldığı tabii ki bir sürü alan var ama hani şöyle diyeyim, atölyede testereyle falan çalışırken ya da planyayla çalışırken eldiven takmanızı ben kesinlikle önermiyorum. Tehlikeli kazalarla karşılaşabilirsiniz. Testere eldiveni kesmez arkadaşlar. Testere eldiveni tutar, içeriye doğru çeker. Allah korusun, hani elinizi kaptırmayacağınız varsa da kaptırabilirsiniz. Bileme işinde de sürekli kullandığım bir şey kulaklık. Burada da testereyle veya gürültülü bir makineyle çalışırken %90 oranında takarım. Hatta bazen kulağımdan çıkartmayı bile unutuyorum. Ortamdaki desibel değerini aşağıya çekiyor arkadaşlar. Hani kulağa zarar verebilecek tiz sesleri ortadan kaldırıyor. Kulak sağlığınız açısından bence atölyede önemli. Bu gözlük dışarıdan gözümüze gelebilecek bir maddeden korunmak amaçlı. Ben atölyede ne için kullanıyorum bunu? Genelde jet taşıyla çalışırken takarım. Bir de taşlama taşının koruma kabı olmadığı durumlarda çalışmam gerekiyor. O durumlarda takmayı tercih ediyorum. Onun dışında pek kullandığım bir şey değil. Bu da arkadaşlar pandemi döneminde tanıştığımız bir şey. Bunu şu anda ben atölyede az önce gösterdim jet taşıyla zımpara yapmam gereken yerlerde maskelerimin üstüne bir de bunu takıyorum. Yüzüm gözüm tozdan daha iyi korunsun diye. Gülmeyin ama bir cımbız gerçekten atölyede önemli. Çünkü hani bu işte zaman zaman kıymık batıyor. Onu çıkartmak için elinizin altında mutlaka olsun. Başlangıç için geçerli değil ama bazen öyle bir yerde öyle bir işe yarıyor ki hani bu olmadan işin devam etmesi de mümkün olmuyor. Bu sette işte metrik 3'ten başlıyor. Metrik 12'ye kadar olan pafta ve kılavuzlar var. Onun dışında da sık kullanılan Whitworth ölçüleri de var birkaç tane. Çok kaliteli bir şey mi derseniz hayır, çok kaliteli bir şey değil. Zorlayınca kırılacak gibi duruyor uçlarda. Evet, buradaki arkadaşlardan da bahsedeyim. VD40'tan başlayayım. Tabii ki içindeki kimyasal tam olarak bilmiyorum ama hani çok ince bir yağ gibi bir şeye benziyor. Paslanmış bir şeyleri çıkartırken çok kolaylık sağlıyor. Ya da mesela bir civataya sıktığım zaman somunu hemen oradan sıkarak geçirebiliyorum. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama testerenin asansör koluna da ben bundan sıkıyorum. Arkasından hemen hızlı yapıştırıcı. Bu da atölyelerde olması gereken bir şey. Acil yapışmasını istediğimiz şeylerde yapıştırıcı kullanıyoruz. Arkasından spreyini sıktığımız anda saniyeler içinde arkadaşlar malzeme birbirine yapışıyor. Çok sıkı mı yapışıyor derseniz hayır, çok sıkı yapışmıyor. Geçici yapıştırmalar ya da mesela tutkalı sürdünüz, arada bunu kullanarak ön yapıştırma gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Tutkal olarak ben şöyle bir şey kullanıyorum. İskelet tutkalı kullanıyorum. D3 diye geçiyor arkadaşlar. Bunun bir de D4 olanı var. O çok daha güçlü bir şekilde yapıştırıyor. Genelde tercihim bu oluyor benim. Tabii ki hani yapacağınız işin kalitesine, durumuna göre farklı tutkal çeşitleri kullanılabilir. Özellikle palet tahtasıyla çalıştığım zaman oradaki delikleri kapatmak için macun kullanıyorum. Ama arkadaşlar bakın, iç mekan tasarımlarında bunu kullanıyorum. Dış mekan tasarımlarında macun kullanmanızı önermem. Hani güneşti, soğuktu, bilmem neydi, çatlama yapar, onu da bilin. Evet, bu da makinalarımızın dostu mazot arkadaşlar. Pet şişenin üzerine yazdım ki atölyeye giren çıkan oluyor, yanlış anlaşılma olmasın diye. Makinalarınızı, testere bıçaklarınızı arada sırada silmenizde mazotla her zaman fayda vardır. Atölyenizin dostudur diyebilirim. Yaptığımız ahşap ürünlerinin daha uzun ömürlü olması için, daha güzel görünmesi için yapılan bir işlem. Boyacılık tabii ki başlı başına bir sektör. Hani biz burada çok amatör kalmış oluyoruz. Ben atölyemde yaptığımı anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar, lateks eldiven şart. Ondan sonra gazete kağıdı şart. Boyayı açtığınız zaman işte başka bir gazete kağıdını ya da onun için bir masanız olabilir, oraya koyarsınız. Ben dış cephe boyası kullanıyorum. Ben gayet memnunum bu boyadan. Boyama işlemini de ben hani süngerle yapıyorum. Fırçayla yaptığım durumlar oluyor ama genelde süngeri kullanıyorum. Sünger daha önceden de dediğim gibi bana fırça masrafı çıkartmıyor ve güzel bir şekilde boyuyor. Tinerde arkadaşlar mutlaka bulundurun. Hani tiner bu boyayla kullanılmıyor ama boya bir yere dökülebiliyor, inceltmeniz gereken boya olabiliyor. Atölyenizde bir bidon olmasında fayda var. Bu malzemeleri de ne olur ne olmaz, hani Allah korusun bir yangın tehlikesine karşı
uygun bir yere koyun arkadaşlar. Sakat yerlerde muhafaza etmeyin. Atölyenizde bir de ne olur ne olmaz arkadaşlar. Hani bir yangın tüpü bulunmasında da büyük fayda olabilir. Evet, boya konusunda şunu da atlamayayım. Arkadaşlar şöyle peynir kapları oluyor. Hani kullanıyorsanız bunları biriktirin, boya yaparken bunlar inanılmaz işe yarıyorlar. Atölyenin olmazsa olmazlarından birisi de anahtar takımı arkadaşlar. Hani başlangıç olarak bir kurbağacıkla bile başlayabilirsiniz. Ama sonradan bu tip bir anahtar takımına ve cırcırlı bir anahtar takımına hani ihtiyacınız oluyor. Özellikle de cırcırlı bir takım bazı yerlerde işinizi inanılmaz hızlandırıyor. Yani hani anahtarla bir dakika develendiğiniz işi 5 saniyede bitirebiliyor arkadaşlar cırcırlı anahtar. Ama dediğim gibi hani başlangıç olarak kurbağacıkla da bu işe başlanabilir. Bu işte kullanmanız gereken şeylerden birisi de E'lerdir arkadaşlar. Bu ikisi kaba ahşap işleri içindir. Ben genelde şunu kullanıyorum. Bunu bir yuvarlağı genişletmek için kaba olarak kullanıyorum. Arkasından zımparayla düzeltiyorum. Buna da balık sırtı diyorlar. Bu da gene oval bir şekilde almanızı sağlıyor. Ya da bu tarafı düz oluyor. Düz almanız gereken yerlerde bu tip bir şey kullanabiliyorsunuz. Bunlar tabii ki ebat daha büyükleri de var. Metal işlerimde kullandığım E'ler arkadaşlar. Hani çok metalle uğraşmadığım için bunlara da çok fazla işim düşmüyor ama olmasında fayda var. Evet, temizlik işlerinde de arkadaşlar şöyle bir faraş, bir de daha büyük bir süpürge işinize yarayacaktır. Atölyenin zeminin temizlenmesi açısından atölyenizde bulundurmanız gerekir. Şöyle bir de sapsız fırçalar kullanıyorum. Bunun sebebi de tezgahların üzeri toz olduğu zaman ya da talaş olduğu zaman arkadaşlar bunu alıyorum hemen bir kovaya. Süpürme işlemini yapıyorum. Onu da çöpe döküyorum. Hani zemin daha talaşa bulaşmadan iş temizlenmiş, bir ara temizlik yapılmış oluyor. Gene büyük boy bir çöp kovası atölyenizde bulundurabiliyorsanız talaşların atılması açısından size kolaylık sağlamış olur. Çok uzun ve zorlu bir video oldu. Bildiğimi anlatmaya çalıştım. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Buraya kadar izlediyseniz sabrınız için de teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine lütfen basın. Sormak istediğiniz bir şey olursa da yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.